Güzel Bir Gün programına, Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Tuğba Ateş ve sevgili partnerim Songül Alıcı ile bugün günümüzü güzelleştirmeye geldik. Enerji dolu bir program sizlerle. Bugün programımızda kim mi var? Hem oyuncu, hem yazar, hem de dijital içerik üreticisi Mehmet Ali Çatal bizlerle. Onun videolarını milyonlar izliyor. Genç kızların aşık olduğu kişi Mehmet Ali Çatal birazdan ekranlarınızda olacak. Hiçbir yere kaybolmayın. Mehmet Ali Çatal Bey, hoş geldiniz stüdyomuza. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Siz? Biz de çok iyiyiz. Siz? Ben de çok iyiyim. Siz Harika. nasılsınız? Muhteşemim. Sizi gördük, daha iyi olduk tabii. Hemen yüzümüz gülümsemeye başladı. Teşekkürler. Ben normalde ama sıkıcı bir adamım. Benim içeriklerim iyidir. Kendim çok eğlenceli bir adam değilim. Ama bugün eğlenceli olacağım sizin için. bugün eğlenceli Elimden ne geliyorsa yapacağım. Videolardaki gibi videolarınızı konuşacağız bol bol. Tamam, konuşalım. Şimdi sizi birçok insan tanımıyordu bir süre öncesine kadar ama böyle birden ortaya çıkmış bir kişi gibi oldunuz. 2 yıl öncesine kadar ben yoktum. Peki neler yapıyordunuz? Değil mi? İnsanlar böyle algılıyor. Hani sanki yokmuşsun ama birden ortaya çıkmışsın ve hak etmediğin bir şeyleri yaşıyormuşsun gibi bir algı var bizim memlekette. Ne yapıyordum? Ben 10 yıl boyunca gazetecilik yaptım. Editörlük yaptım. Türkiye'nin büyük yazarlarının kitaplarının editörlüğünü yaptım. Gırgır dergisinde 6,5 yıl boyunca mizah hikayeleri yazdım ki bu sosyal medyadaki izlediğiniz videolar aslında o hikayelerin sosyal medyaya evrilmiş vaziyeti. Videolaşmış hali karikatürlerin. Aynen. Çok doğru bir düşünce hakikaten. Şimdi bu bal küpümüzün... Ben sorguya mı çekiliyorum bir buradan bir buradan? Tabii ki. Şimdi bu bal küpümüzün yapmış olduğunuz o videolarınızda herkes kendisi yapıyor zannediyor. Evet, öyle mi? Tabii böyle bir şey mümkün değil. 3 yaşındaki bir çocuğun o maceraları yaşaması, o lafları söylemesi, o diyaloglara girmesi mümkün değil. Bu o kadar çok sorulmaya başladı ki artık ben de kamera arkalarını paylaşmak mecburiyetinde kaldım. Ve işte kamera arkasında çocuk bambaşka bir şey yapıyor. Ve aslında onun editoryal süreçle bir metin yazılarak, bir montaj yapılarak, bir seslendirmeyle ne hale geldiğini artık gösterme ihtiyacı hissettim. Buradan da söylüyorum, bu tamamıyla bir kurgu, bir editoryal süreç. Bunlar gerçek değil. Ama muhteşemsiniz. Gerçekten içerik üretmek kadar zor Çok bir iyi şey bir yok. ikiliyiz. Müthiş bir ikiliyiz. Bazen işte evren böyle şey yapıyor. Seni tamamlayıcı unsurlar yolluyor sana. Ben bal küpünü tamamladım, o beni tamamladı. Müthiş bir dayı yeğen olduk. Peki öncelikle şunu soracağım aslında size. Neden buluşma videoları? Yani buluşma videoları yapmak neden aklınıza geldi? Bunun özel hayatınızla bir ilgisi var mı? Şimdi yazarlar genelde en iyi bildikleri şeyi yazarlar. Çünkü 1-0 önde başlarsın. Ben de çok fazla flört eden bir adamdım gençliğimde. Çok fazla buluşmalar yaşıyordum ve tabii böyle olunca şey oluyor. Çok fazla malzeme biriktiriyorsun. Gençliğimde derken şu an yaşlıymış gibi davrandı ama şu an... Yaşlıyım Şu ya. anda gayet genciz Ömrümün yarısı bence. bitti ya gerçekten. Kendimi öyle Buluşmalar hissediyorum. konusunda genç yaşıma rağmen tecrübeliyim diyorsunuz ve bunların üzerine video Öyle yapmayı. demeyelim ya. Dur, Ama bizi öyle oldu şimdi. tecrübeliyim falan bizi şey yapma. Çok fazla malzeme biriktirdim. Evet, Ya mesela sizinle öyle şu an diyelim. konuşurken, gözlemlerken aklımın bir yanıyla da arkada bir şeyler biriktiriyorum. Belki bir ay sonra bir videoda bu ortaya çıkar. Aslında hani mesela bir video yapıyorum ya ben 40 saniyelik bir video. Orada işte bir sürü eleştirilerde bulunuyorum. Aslında mesela o benim 5 kişiyle buluşmamın toplamıdır. Oradan gördüğüm şeyleri hani kızın tırnağı kırılmıştır, işte kırmızı giyinmiş, pembe oje sürmüştür filan. Hepsinin toplamı bir metin halinde yazılıyor ve bir videoda buluşuyor. Kompozisyon haline geliyor. Şimdi bal küpü videolara dahil oldu. Çok da meşhur oldu tabii ki. Şimdi herkes baktığımızda sosyal medyada herkes çocuğuyla video çekiyor. Çocuklarını kullanıyor açıkçası. Bazen de bunları protesto ediyoruz. Ama bal küpü çok başka bir yerde. Bal küpü orada çok tatlı bir çocuğum var benim, baksana ne de tatlı işte yemek yiyor, baksana pozisyonunda değil. Aynen. Onun bir rolü var orada. Bal küpüyle devam etmeyi düşünüyorsunuz herhalde. Tabii ki. Çünkü profesyonel bir senaryo var işin içinde. Bu yüzden nitelikli bir içerik ortaya çıkıyor. Hani bakın çocuğum tatlı haha içeriği değil bu. Evet. Veya Hayatın işte içinde bir çocuk. çocuğa bir şey ezberletiyorlar mesela, bir cümle söyletiyorlar. Çok komik bir şeymiş gibi hani bunu lanse ediyorlar. Hani hazır bir espri malzemesidir ya şey.
küçük bir çocuğa yetişkin özellikleri yüklemek evet komiktir. Ama hani bunu nereye kadar yaparsın? Böyle bir senaryonun içinde, bir kurgunun içinde bunu yaptığında hem profesyonel bir içerik oluyor hem de bir seri haline soktuğum için sıkmadan akıcı bir şekilde bir sonraki hafta acaba ne olacak? Balküpü nereye gidecek? Dayısı neler yapacak diye insanlar düşünmeye başladı. Peki abi, ben şu an çok önemli bir soru sormak istiyorum. Eyvah. Bu kadar tanınır olmak hayatınızda bir şey değiştirdi mi? Yani bu size ne hissettiriyor? Ya hani şeyler vardır ya, ben değişmedim ya diyenler, ya bu mümkün Ya değil. illa dışarıda böyle herkes bir fotoğraf çekelim Mehmet Ali Bey falan Çünkü diyorlardır. senin maddiyatın da değişiyor. Senin hayatının geldiği seviye de değişiyor. Sadece olumlu anlamda demiyorum, olumsuz anlamda da bir sürü değişiklik oluyor. Ya en rahatsız eden şey şu: artık herkes sana selam verdikten sonra bir şey istiyor. Yani bir şey istiyor derken, eşim şöyle bir şeyler yapıyor da onu paylaşmam mümkün müdür gibi mesajlar artmaya başladı. Benim için en olumsuz yanı bu. İnsanlar talepkar olmaya başladı. Bu biraz üzüyor beni. Çünkü aslında Mehmet Ali Çatal'ı sevmiyorlar. 720 bin takipçisi olan Mehmet Ali Çatal'ı seviyorlar ve pragmatik olarak bundan ne koparabilirim Evet. düşüncesindeler biraz. Beni en çok üzen bu. Ama tanınır olmak kapı açıyor, istediğin şeylere daha kolay ulaşmanı sağlıyor. Bu açıdan nankörlük etmeyeyim, müthiş bir şey. Ama çok tanınır olmak, mesela bir Çağatay Ulusoy olmak bence çok tehlikeli bir şey. Taksim Meydanı'nda yürüyemezsin. AVM'ye gidip alışveriş yapamazsın. Şapkayı kafandan çıkaramazsın, gözlüksüz dışarı çıkamazsın. Ben hani o seviyede olmadığım için mutluyum. Ben ne seviyedeyim biliyor musun? Bakıyor, arkadaşına buluşmaları yapan çocuk diyor. Ben bu seviyedeyim. Hani herkes yanıma gelip şey yapmıyor. Günde 2 tane kişi fotoğraf çekilmeye geliyordur. Ama bu böyle gitmeyecek. Bu seviye gidişle artarsa tehlikeli. şapkayı takmaya başlayacaksınız diye Ama işte düşünüyorum. kendimi çok göstermemeye çalışıyorum. Beni tanıyanlar şeyler. Lan bu çocuk kimmiş diye profile girip fotoğraflarıma bakıp oradan beni tanıyanlar. Çünkü Genç ben kızlar beni tanıyor diyelim. Değil mi? Oldukça hoş bir beysiniz. Özel Teşekkür hayatınız ederim. nasıl? özel hayatım şey diyeyim, evliliğe çok yakın değilim. Henüz o yaşlara ulaşmadım. Çocuk yapma fikrim de yok. Çünkü bal küpüyle bu ihtiyacımı gideriyorum. Tatlı çocuk sevme ihtiyacımı. Flört etmeyi seviyorum ya. Öyle söyleyeyim. Valla dürüst olmak istiyorum. Hani hiç politik cevaplar vermek Aslında bence istemiyorum. önemli soruyu soralım. Flört olmak istiyorum. Neymiş o? Beni korkutuyorsun sen ya. Bakıyorsun önemli şeyler soruyorsun. Sor O zaman bakalım. şu an en önemli soruyu soralım. Tamam. Peki Mehmet Ali Bey'in hayatında biri var mı? Söylemem. Neden? Yorum yok. Bence herkes merak ediyordur. Videolardan takip edersiniz. Tırnağı kırılmış bir kız değil mutlaka. Onu biliriz mesela. Düşünsene. Yani bu- demek ki bu videolara şöyle bakmalıyız. İlk buluşmalarda bunları yapma öğretileri Bir sonraki bunlar videomda aslında. da tırnağı kırılmış kız var biliyor musun? Valla denk geldi. Doğrudur. Evet. Eğitim videoları gibi aslında. Bakın bunları Ha. yapmayın. Erkekler buna dikkat ediyor ilk buluşmalarda. Ama Yapma. şey konusunda şanslıyım. Şimdi buluşmalar bütün Türkiye'nin ilgisini çeken bir video serisi. Çünkü herkes buluşur değil mi? Tabii herkes ki. bir ilk buluşma yaşar. Ya da bir potansiyel taşır. Biriyle kesişir. Bir şeyler yaşamak ister. O yüzden biraz şey bir malzeme. Şanslı bir malzeme seçtim kendime. Bu yüzden devamını getirebiliyorum. Şimdi sosyal medyada psikologlar ve yaşam koçlarının genellikle ki çok popüler. Çünkü Bakıyor musunuz onlara? Yaşam koçları çok saçma geliyor. Bilmiyorum. Takip ediyor musunuz? ya? bakıyoruz. Çok saygıdeğer yaşam koçları var, Var. elbette ama hani Ama işin suyu yok çıktı. da Evet. bu buluşmalar, ilişkiler yani erkeği nasıl elde tutarız, ne yapmalıyız ilk görüşte vesaire ya da kadını gibi videoları milyonlarca kişi izliyor. Tabii ki. Ve birçok şeyde İnandırıcı geliyor mu size? birçok şey de öğreniyoruz. Evet, ben takip ettiğim çok değerli Bazı psikolojik koçlar unsurlar var. var tamam ama bu bireysel bir mesele ya. Mesela size Sen bambaşka neresi bir insansın, inandırıcı ben gelmiyor? bambaşka bir insanım. Ya bunun bir sabit kuralı olabilir mi? Bana biraz saçma geliyor. Ama bunlar büyük tecrübelerin sonucunda oluşan bir şey. Yoksa hani karşındaki Ahmet'i bilmiyorsun ama genel olarak bir erkek dünyasını bildiğinden Erkek kafası, kadın yaklaşımınızı nasıl doğru yapabilirsiniz o yön gösterme açısından çok
iyi buluyorum hakikaten. Çok değerli, çok Türkiye'nin takip ettiği ünlü yaşam koçları ve psikologlar var bu anlamda. Ben şimdi hani erkekle buluştuk, geziyoruz, evlendik, birlikte olduk, boşandık ya da sevgiliyiz, işte onu evliliğe nasıl ikna ederiz videoları evet milyonlarca kez izleniyor ama siz işin ilk basamağısınız. Yahu bir buluşmaya tırnağın kırılmadan git, saçını şöyle bir burnunu silme önce. Canım, bakım ya erkeğin önemli. yanında. Onun Bakım için çok işin önemli. özü sizsiniz diye düşünüyorum ve ilk başı. Bakın şimdi erkekte kadının bakımlı olması ilk buluşmada diyorum. Çok önemli. Sonra herkes salıyor kendini zaten. Ev ortamına girdin mi salıyorsun zaten. Makyajlı gezemezsin. Sabitlemeye Biz bunu sıkamazsın. şöyle sorsak. Mesela ilk buluşmaya gitseniz bir kadında ne beklersiniz? Ya ilk Ya mesela- buluşma önce görseldir ya. Yani tanıştınız. Önce görüntüsüne bakarsın. Evet. Sonra bunun karakteri nedir? Bu kimdir? Ne işle uğraşıyor? Ne yapıyor? Dolu bir insan mı? Edebiyattan anlıyor mu? Bununla film konuşabilir miyim? Sinemaya gidebilir miyiz? Tiyatroya gitsem uyur mu? Bunları düşünürsün. Ama önce görüntü. Aslında bu çok da güzel bir şey değil. Hani düşünsene artık 10 bin 20 bin dolar harcayıp çok güzel kadınlar olabiliyorsun. Evet. Ama işte o karakteri düzeltebiliyor musun? Hayır. Kadınlar da neye bakıyor? Kadınlar güvenmeye muhtaçlar. Kadınlar güven istiyor. Ben bu adama güvenebilir miyim? Biraz da bilinçaltıda şey var. Erkek güçlü olma durumu var kadınlarda. Biraz teslimiyet var. Hani birine teslim olmayı, birine aidiyet hissetmeyi çok seviyorlar. İlk buluşmada bir erkeğin bence yapması gereken şey karşı tarafa güven vermek. Tabii iyi görünmesi gerekiyor ama karşı tarafa güven vermek ve konuşuyor olmak. Kadınlar suskun erkek sevmiyor. Konuşsun, bir şeyler ifade etsin istiyor. Ama biz de bakımlı erkek istiyoruz. Şimdi İstiyor kadının bakımı Ben vesaire bakıyorum çok güzel konuşuyoruz. kadınların Erkek yanında sadece şeyler var. erkek sadece sahiplenici olsun, güven versin ama o da bakımlı da olsun. Bir dakika. Şimdi günümüzde biliyorsunuz ki kadınların yaptırdığı estetik kadar erkekler de yapıyor. Ben de Tabii. istemem erkeğin işte Bende bir şey yok. eli ayağı bakımsız olsun ya da kaşı gözü. İlk görüş çok önemli. Çok haklısınız. Çok doğru. Yani huyu güzel olsun, işi güzel olsun, işte vesaireler güzel olsun. Hani güzellik çok olur mu? İlk önce güzellikle önce fiziksel özelliklerle Tabii. beğeniyoruz ve ondan sonra devamına geçiyoruz. Kadının bakımlı olduğu kadar erkeğin de bakımlı olması gerekiyor. Ya ben sadece erkeğimle olmuyor. Bir kitle de bakımlı erkek, yakışıklı erkek sevmiyor. Neden biliyor musun? Bence kıskanç kadınlar öyle seçiyor. Çünkü kaçıyor abi. Yani diyor ki ulan ya ben bunu beğendim, çok yakışıklı bir adam. Buna talep çok olur. Ben bununla uğraşamam, strese girerim diyor. Kendine şişman, spor yapmayan, çok da bakımlı olmayan, saç sakal karışmış ama sahiplenen, güven veren, sadece benimle olan tek eşli birini bulayım ben diyor. Bir kitle de böyle. Bir kitlede sadece Sen bakımlı Gerçekten erkek seviyorsun, anladım. ben bakımlı Sen- erkek seviyorum. Benim için kesinlikle güven önemli. Ya ben karşı tarafa kesinlikle güvenmem lazım. Ben görsellik evet önemli. Yani yanıma yakışıyor olması, beni taşıyor olması gerçekten önemli. Ama neyse çok da bir ipucu ver. Şöyle tamamlayayım. Zeki Demirkubuz'un hayat filminde Evet, bir cümle onu var. Diyor ki diyecektim. Brad Pitt'le de evlensen 2 ay sonra aynı adam diyor. Yani şimdi şunu söyleyeceğim. Çok böyle o amca çok yakışıklı bir erkek ama yanına duruyor boş. Ben asla bu tür insanla olamam. Yani Patlarsın ya. Ya sohbet kesinlikle. edemedim, patlarsın. Çünkü bir etmek erkek lazım. bence bir kadının beyninden geçeni okuyor olması gerekiyor. Bence zekası da etkilemesi gerekiyor. Hani görüntü önemli ama çok yakışıklı bir insanı da karşına oturturursun ama boş olur. Bir anlam ifade etmez Evet. bence. Şimdi hoş ve yakışıklı Mehmet Ali Çatal'ın diğer Yapmayın doluluklarına geçelim. Hayır, bu Yapmayın bir ya. gerçek ve böyle tanınıyorsunuz. Umarım iyi görünüyorumdur. Bunu yakışıklı şimdi falan demezler. Fena oy- değilim. Teşekkür ederim. yaptığınız başka işler de var biliyoruz. Bize oyunculuktan biraz bahseder misiniz? Evet. Çok iyi bir menajer arıyorum. Buradan onu da duyurayım. Başrolüm yok ama 4-5 bölümlük reyting birincisi dizilerde rol aldım. Çok keyifli bir şey. Beynin her tarafını çalıştıran zor bir iş oyunculuk. Bu yüzden ben de çok seviyorum ve kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldım. Şimdi de dublaj eğitimi alıyorum. Bir çizgi film seslendireceğim, bir karakteri seslendireceğim. Çok keyifli şeyler. Buradan ilerlemek istiyorum ama asıl amacım kendi yazdığım filmi yapmak. Yani kariyerinizde oyunculuk ve sinema olarak devam etmek istiyorsunuz Tabii ki anladığım istiyorum. kadarıyla. Evet, ya sosyal medyayla sonsuza kadar olmaz. Peki. En önemlisi de bence videolarınızdan bir şeye daha gelelim. Gelelim. Şimdi
Videolarınızda bayanların hesap ödememesinden yakınıyorsunuz. Hala yakınıyorum. Neden? Sevmiyorum abi. Hesap ödemeyen kadın sevmiyorum ya. Bence buluşmada bir kadın hesap ödememeli. Aa! Kesinlikle ödemeli. Ben bunu savunuyorum. Yani bir buluşmada bir kadın hesap, ben düşüncem budur ama Her şeyi mi erkek ödeyecek? Tamam, birlikte çıktık. Yemek yedik restoranda. Yemek bitti. Sonra sen dedin ki ya gidelim de birer kahve içelim. Kahveyi de mi ben ödüyorum? şimdi orada aslında orası ucu açık ama şöyle söyleyelim. İlk buluşmaya gittin. Bir nevi ilk defa gidiyorsun. Ben oradaki bir kadından bir beklenti içine giren erkek, ben şahsen bunu doğru bulmuyorum. Yok canım, niye Erkek her zaman beklenti içine bir kadından girsin? üstü O zaman olmalı. bu ticarete Doğru döner yani. mu? Lan gideyim şuna buluşayım da bir yemek yiyime döner bu. Yani İlk buluşmada erkek ödesin. Bak, ona bir şey demiyorum. Benim kafayı taktığım mevzu şu. Erkeği bir para makinesi olarak görüp her şeyi ona kitlemek. Benim şeyim bu. Kafayı taktığım mevzu bu. Ve bunu hani mesela bazı şeyler videolarımda sadece komik olsun diye kullanılıyor. Ama bazı şeyler de benim ideolojimi de yansıtıyor. Mesela bu onlardan biri. Sürekli hesap ödeyen erkeğe çıldırıyorum. Ama Durmam bu yani. başka türlü bir ilişki şekli. Yani dediğiniz gibi ticari bir ilişki şekli diye söylediniz, ifade ettiniz. Günümüzde O yüzden maalesef var bunu bunlar. söylüyorum. Evet, iş ticarete dönüştüyse evet, yani erkek hesabı ödesin ve bu sizi rahatsız ediyor olabilir. Ama iş genele baktığımızda, yani işin rutinine ve doğalına baktığımızda evet, erkek güçlü olandır, erkek güvenilendir, erkek işte omzuna başımızı yasladığımız kişidir. Evet, erkek hani şimdi Esra Ezmeci'yi çok takip ederim. Siz de takip ediyorsunuz, O da bu belki konunun biliyorsunuz. Yani antisi oldu, duymasın, değil mi? sakın duymasın yani, hani aynı stüdyolarda Bana program herkes onun yapıyoruz. videolarını atıyor, biliyor Erkek musun? hesap öder yani. İstiyorlar ki saldırayım diyorlar. Hani Hayır, Esra'ya saldırayım diyorlar da o topa girmedim. Düşünemiyorum. Ben yemek yedim. 2., 3., 5., 35. buluşma olsun ve ben hesap ödediğimi düşünemiyorum yani. Ben Hadi düşünüyorum. canım. Direkt terk ederim. Yani ve birçok kadının da böyle düşündüğünü Bir de siz güçlü düşünüyorum. kadınlarsınız ya. Bir bu de arada çalışan ben eden şunu kadınlarsınız söyleyeyim. ya. Ben gerçekten kesinlikle Songül'e katılıyorum. Ve ben her seferinde hesabını öderim. O yüzden yalnızım diyor. Asla onaylamam. Ama sana da Asla onlar denk onaylamam. geliyor. Bak, İşte doğru evrenin gücü. bulmuyorum. Evrenin gücü. İstemsizce yapıyorum bunu. Ciddi olarak istemsizce patımın Abi bana kartımı da beni yiyen kadınlar çıkarıyorum. denk geliyor hep ya. Niye böyle Hayır, oluyor? şöyle güçlü kadınları, yani bizi bu hale getiren erkekler oldu. Biz erkek kadınlar olduk. Bunu erkekler istedi. Şimdi de erkek kadını beğenmeyip kadın istediklerinde biz o role, iki role giremiyoruz. İşte hesap ödemeye falan başladık biz. Ama kadın içeride yine kadın. Yani erkek evet geyiği avlayıp ormandan gelecek ve biz de yemek pişirelim. Hala İşin doğalı ilişkilerimiz devam bu. Yani ediyor. bunu şimdi ekran başında izleyen söylüyor. Yok canım, ne söylüyor, ben de çalışıyorum, ben de kariyer. Onlar daha çok genç yaşlar olduklarını düşünüyorum. Mutlaka evrilecekler. Belli yaşlarda evet paramı kazanıyorum, ben de varım havası. Tamam, hala paramızı kazanıyoruz hangi yaşta, ama kadın yine yerinde. İşin doğası bu. Doğanın kanunu bu. Erkek yine yerin. Evet, erkek hesabı da ödemeli. Başka ne yapmalı? Öyle. Başka neler yapmalı? Evet, koruyucu ve kollayıcı olmalı hakikaten. Her zaman bir omuz olmalı. Erkeğin Bence kendi de anlatmalı. karşısında Yani bir erkek ne yapmalı? yani erkeğin Sürekli hesap ödememeli. Bir de şey versiyonu var bunun. Bak, kadın karşında işte diyor ki şurada çalışıyorum, şöyle maaş alıyorum, şöyleyim, güçlüyüm, aileme bakıyorum falan filan. Hesap ödemeye gelince gene ödemiyor. Yani lafta var bunlar ama hesap ödemeye gelince gene ödemiyor. kadın mı? Bunun bir de şöyle tehlikeli bir versiyonu var. Danışıklı dövüş. Bu çok tehlikeli. Adam sürekli hesabı ödüyor. Kız da güzel, genç bir kız. Yani bu çok çirkin bir hale gidiyor mesela. Ya şu konuda katılıyorum. Kadın onunla ne için olduğu belli, Bazıları- adamın onunla ne için olduğu belli. En masumane ifadeyle böyle Yani söyleyeyim. sadece sırf çıkar doğrultusundaki olan ilişkiler, katılıyorum bak. Ama düzenli bir ilişkide Düzenli bilemedim ilişkide şimdi. zaten o olmaz diye düşünüyorum ben ya. Hani bence de öyle sen parolayı dedin ya olmaz. 35. buluşmaya geldiğimde hala o der falan. Onu yapmazsın Her zaman bence. öyle diyecek Çünkü yani. bak, ilişki 6 ayı geçtikten sonra o senin canın oluyor artık. Yani hastalığında yanındasın, sümükleri akıyor yanındasın, saçı başı dağınık yanındasın.
artık yani hesap düşünülmez ya. O an kim hızlı davrandıysa verir işte. Yani Bu o artık düşünülmez. ileri ilişki ve evlilik aşamasında belki yani sen ben mi var yahu işte kartı çıkarttım ben ödedim durumuna geçilebilir. Gerçi ayrılınca ama evliler nasıl çirkinleşiyor ama. Oo. Gardırobu ben Gerçek almıştım, gözler koltuğu ben dökülüyor almıştım. ortaya. Araba benimdi, yarıya bölelim onu satalım parasını. ayrılıklar Çok kötü ve şeyler. boşanmalar herhalde bir seri program eder diye düşünüyorum. Kesinlikle, Yani kitap hani yazılır. evet o cici erkekler ve kadınların nasıl canavarlaştığını hepimiz Siz bekar mısınız bu arada? biliyoruz. İkiniz de bekarsınız. Sen cevap vermedin. Söylemek istemiyor Bekarım, musun? evet bekarım yok. Hayır bekarım evet. Peki sen cevap vermedin. Ben bekarım dedim ya. Hayır, hayatında şu an birisi var mı dedim. Sorumuzu Ben cevap geçiştirdi. vermem. Bence bu sorumuzun cevabını da alalım. Ya beni sıkıştırma ya. Sıkıştırma Peki beni. şimdi konuyu toparlayacak Hadi olursak bakalım. diyelim. Evet. Şimdi dedik ki işte psikologları izliyoruz, yaşam koçlarını izliyoruz, internet yani sosyal medyadaki ilişkiler üzerine video yapanları izliyoruz dedik ama hani sizin çok da o başlıklardaki kişilerden çok hoşlanmadığınızı fark ettim. Benlik değil. Peki siz kimleri izliyorsunuz? Kimleri izliyor? Ya ben bu öğüt verenleri pek izlemiyorum. Söyleyeyim şimdi. Profesör Doktor Erkcan Özcan diye bir adam var. Fizikçi. Mesela kafayı ona taktım. Bu aralar onu dinliyorum. Adam YouTube'da fiziği sevdiriyor. Yani fizik ne kadar sıkıcı bir mevzudur değil mi? Hani Evet. kuantum fiziği, işte çift yarık deneyi falan filan bunu o kadar temiz, o kadar saf bir şekilde anlatıyor ki fiziği sevmeye başlıyorsun. Ben biliyorum siz seviyorsunuz ama burçlara pek inanan bir adam değilim. Astroloji değil de astronomi tarafındayım işin. Erkcan Özcan'a taktım. İşte Celal Şengör izlerim. Bilim seviyorum. Evrim Ağacı izlerim. Bilim seviyorum. Bu mevzularda öğütleri sevmiyorum. Çünkü dediğim gibi bu birey işidir. Ben bambaşka bir insanım, o bambaşka bir insan. Ama bazı psikolojik hamleler var. İşte mesela hani şey gibi. Benim koltuğum sizden yukarıdır. Siz bilinçaltınız biraz daha aşağı iner. Bana o kadar cesur davranamazsınız. Falan gibi psikolojik hamleler vardır. Onlara da gerek yok ya. Dünyayı fethetmiyorsun. Bir kızla buluşuyorsun. Keyifli vakit geçirdin mi devam. Geçirmedin mi tamam. Yani çok da büyütmeye gerek yok. Sonuçta koca ülkede herkes birine göre, kendisine göre birini bulur diye düşünüyorum. Mutlaka. Evet Mehmet Ali Bey. Sosyal medya nereye evriliyor? Yani siz bundan nasıl bir gelecek görüyorsunuz? Mesela siz de buluşma videolarıyla ilerlediniz. Sonrasında başka bir şey olarak devam edecek misiniz? Mehmet Ali Bey sizden sıkıldık. Yeni bir şeyler yapın mı diyorsun? Şimdi her şeyin bir sonu var tabii ki. Ama zannediyorum ki hatta şöyle bir teori var. Artık ekranlar dikey olacak. Hani evdeki ekranlarımız da dikey olacak diye bir teori var. Sosyal medyanın ömrünün uzun olacağını gösteriyor mesela bu. Şimdi bir şeyler başlıyor, bir şeyler bitiyor. Mesela Facebook başladı, bitti. Şu an sadece yaş almış vatandaşlarımız kullanıyor. Instagram başladı, patladı. YouTube keza devam ediyor. Sosyal medya bitmez. Onun mecraları biter. Hani ismi biter. A çıkar, X çıkar, B çıkar. Bu bence artık hani teknoloji var oldukça devam edecek ama bilmiyorum kuantum bilgisayarları çıkar, bambaşka bir şeye evriliriz. 3D bir şeye geçeriz. VR bir şeylere geçeriz, orayı bilemem. Şimdiden söylemek erken ama sosyal medya uzun soluklu bir macera ve böyle de devam edecek. Ben kendim açısından hani şey diye dedim. Tek boyutlu bir adam olmak istemiyorum. Sosyal medyada buluşma videoları çeken adam olmak istemiyorum. Hani başka renklerimin de olduğunu, daha derin bir vatandaş olduğumu göstermek için sinemada yapmak istiyorum dedim. Evet, Öyle. mesela şu an ünlü olmak isteyen şu an neslimiz var. Ve bunlar için öneriniz ne? Gençlerin %90'ı influencer olmak istiyor abi. Evet. Yani bana gelen mesajlardan da bu böyle ben takip ettiğimiz herkes bir şeyler yapayım, bir şekilde patlayayım durumunda. İşte tehlikeli bir yan var. Kendini rencide ederek, rezil ederek de patlamaya çalışanlar var. O çok tehlikeli. Onun dışında yeteneklerini, özelliklerini, niteliklerini paylaşarak patlamak isteyenler var. Saygım sonsuz. Hatta bana bir tane kurumdan teklif geldi. Sosyal medya okulu açalım, bir sınıf açalım. İşte öğrenciler kayıt olsun, orada sosyal medya dersi ver gibisinden. Aslında gayet makul bir şey. Bu bir meslek mi abi? Meslek. Para kazanıyor musun? Harikulade. Çalışkan mısın? Haftada bir içerik üretirsen, 5 günde bir içerik üretirsen müthiş bir gelir sahibi olabilirsin.
Neden olmasın? Ben sohbetimizin sonuna bomba bir konuyu hazırladım aslında, düşündüm ve biriktirdim. İzleyicilerimizin bunu sizinle ilgili mutlaka bilmesi gerekiyor. Bildiğim kadarıyla 5 tane kitabınız var. Evet. Son kitabınızın adı? Şimdi olmayan bir zaman. Bize ondan bahseder misiniz? İçinde kısa mizah hikayeleri var. Böyle çerezlik, keyif alabileceğiniz akıcı bir kitap. Bütün hikayeler birbirinden bağımsız. Genelde benim başımdan geçenler %90'ı gerçek. İçinde biraz da kurgu var. Keyifle okuyabileceğiniz 130 sayfalık ince bir kitap. Genelde kitapları mizah kitabı. Bir tane tarihi kurgu kitabım var Atatürk'le ilgili. Diğerleri mizah kitabı. Zaten kitabı okuyanlar genelde bana şu DM'lerle geliyorlar. Abi kitabını okudum, videoları izliyor gibi, senin sesini duyuyor gibi oluyorum diyor. Bu da beni çok mutlu ediyor gerçekten. Şimdi baktığımda yani mizah üretiyorsunuz içerik olarak. Kitaplarınız da mizah. Geçmişinize baktığımda bir gırgır yazarlığı var. İçinde bir komik bir adam var. Evet. İçinizde komik bir adam var ama normalde öyle değilim diye başladınız sohbete. Birden aklıma Türkiye'deki çok değerli komedyenler geldi. Onların da aslında çok komik olduğunu ekranda ama güncel hayatlarında çok sert duruşlarıyla da bilindiğini biliyorum. Hayal kırıklığı yaratır değil mi? Ben de yani çok ünlü bir komedyenle, bir mizah yazarıyla karşılaştığımda onun çok sakin olduğunu, çok ciddi durduğunu filan gördüğümde aslında biraz kendimi gördüm, biraz da İçiniz şaşırdım. kırılıyor ama o değerli büyükleri, büyük oyuncuları daha sonra duygusal dram filmlerinde izlediğimizde de büyük alkış Tabii aldılar her komik hakikaten. adamın içinde hüzünlü bir herif de yatar yani, o da ayrı mesele. Mizah profesyonel bir iş zaten. Hani sürekli kakarak ikili bir insan olmasan da şu kağıdı ben ölüme çektiğimde işte 5. buluşmadayız diye başladığımda orada komik olmak durumundayım. Bir de yazarken komik olmak, hani iç dünyanı düşünüyorsun, bilinçaltında düşünüyorsun ya, biraz daha eğlenceli bir şey. Tabii ki arkadaşlarımla buluştuğumda makara yapıyoruz. O da ayrı mesele. Yani ne kızlar için komik erkekler önemlidir. Kesinlikle. Bak onu Peki, unuttum. Güven veriyor dedik ya. Komik adam komik adam 2-0 da önünde başlar. sevilir. Güven veren adam 1-0 Bence önünde kadın da başlar. önemli. Somurtkan bir kadın da. Komik kadın hiçbir çok zaman- bulunmuyor ya. Yani somurtkan bir kadın ya, böyle asık suratlı bir O bayan da. hiç çekilmez. Ya zaten kafanda 1000 tane dert var. Ben mutlu olayım diye seninle buluşmuş. Hep seni örnek verdim. Bu sefer seninle buluşayım. Benle mutlu buluş. olayım diye ben seninle buluşmuşum. Sen böyle öf asık bir suratla geldiğinde ben zaten fıttırıyorum. Ben zaten her şeyi geride bırakmışım. Yani 1000 tane derdim benim sırtımda duruyor. Ben seninle mutlu olmaya gelmişim. dertlerini Kahve içelim. dinleyemeyeceğim Ben aslında diyorsunuz. şöyle Gezelim. söyleyeyim. O zaman ekran başındaki izleyicilerimize şöyle bir şey söylerim. İlk buluşmalarda dertlerinizden falan bahsetmeyin. Asık suratla gitmeyin. Hadi maddeler koyalım. Canım, ne gerek var? Asık surat yok. Bir. Moral bozuk. Hadi bakalım söyleyelim. Güleceksiniz. Gülümseyeceksiniz. Ya, Değil bir mi? de ben hep şunu söylerim. Espri Mesela yapacaksınız. yoğun insanlarız ve birçok yoğun insanları bence tercih ederken hayatımızda hep pozitif insanlar istiyoruz. Çünkü Kesinlikle. sosyal hayat olarak kısıtlı bir zaman ayırıyoruz. O zaman diliminde de Onu da rezil aslında etmeyeyim yani. böyle bir nevi kafamızı boşaltmak ve güzel bir şekilde pozitif enerji almak istiyoruz. Sürekli size böyle negatif böyle gelip konuşmalar yükleyen bir insan sizi ne yapıyor? Mahvediyor. Bence kesinlikle ama İkinciye kesinlikle buluşmuyorsun. Evet. Yani komedi insanlar tercihim. pozitif olacaksın ama şu parantezimizi de açalım. Hani zoraki pozitif olmayacaksın. Evet evet. O Yapmak an- için o gün yapmak. Kötüysen de kötüsün abi. Ama Normalde. ortam kesinlikle onu ortam etkiliyor yani. Tabii. Buluşmalarda pozitif olun. Derdini Eğlenceli ilk olun. buluşmada anlatma. Keyifli 5. olun. buluşmaya sakla. 5. buluşmada anlatırsın. O zaman zaten canın ciğerin oluyor. O zaman anlat. İlk buluşmada anlatma yani derdini. Peki Beşte ilk buluşmada- canımız ciğerimiz oluyor mu? 5'te yavaş yavaş başlar ya. Oluyor Sen mu? ne zaman can ciğere bağlıyorsun? Peki buluşma aralıkları ne olmalı? Ayda bir mi görüşelim de 5? Ben biriyle tanıştığımda ilk buluşma iyi geçtiyse abi, yarın ben bir daha ararım. Bu akşam ne yapıyorsun derim. Araya zaten 3 gün girince ne oluyor biliyor musun? Zaten kadını ilk kez görmüşsün, unutuyorsun. Kimdi, Ya ben çok neydi, nasıl önemli- Bir konuşuyordu, dakika ses tonu bak neydi? Tuğba, aslında burada çok önemli bir tüyo aldık biz. Bunu kaçırmak istemiyorum. Şimdi ilk buluştuk. Ertesi gün bizi kişi ararsa bu iş tamam. Sen ama de yaşam aramazsa... koşu yapacaksın. ya. Ben adamları Ama eleştiriyorum. Burada beni kişisel tüyoları gelişimci severim. yapma. Ya bir şey söyleyeceğim. Tüyoları severim. Ben ya geçmişimde böyle bir arkadaşım konuşurken beni buluşmasında beni davet etti. Şimdi oturdum. Ben de yanlarına oturdum. İlk buluşmaya mı seni davet etti? İlk buluşmaya beni Buna davet ben de etti. rastladım var ya, kıl oluyorum. Bunu lütfen dinleyin. Ben neyse, bu arada kendisi de güçlü bir bayan. Oturdu. Ben böyle oturup izliyorum. Yemeğimi yiyeceğim. Sonra da spora Bir gideceğim. hakem olarak. Aynen. Sonra bir baktım.
Böyle aynen bu şekilde oturmuş sorular soruyor. Sanki iş görüşmesi yapıyor. Karşı tarafta buna öyle cevaplar veriyor ki. Şunu da aldı mı eline böyle kartla gitti mi? Sana sorularım var. Sana sorular hazırladım falan diye. Sonra böyle iş görüşmesi gibi yapıyor. Sonra ben şöyle bir tuhafıma gitti. Kızım personel mi alıyorsun? Yani. Sevgili mi ediniyorsun? Var öyle. Nasıl yani dedi. Dedim ki böyle olmaz ki. Ya güzelce böyle sohbet et, konuş. Ya ben hiçbir şekilde kendim farkında değilim dedi. Peki Seni de kıskanmıştır ya, sen mi hoşlandın çocuktan falan demiştir. ya, Tuğba, ama şunu söyleyeyim mi? Ben de kendimde fark ediyorum ve arkadaşlarımda, yani iş kadını, business kadınlar biliyorsunuz çok bir ünlü artık ve çok daha fark ediyoruz onları ve çok severim. çoğaldılar. Böyle etek giyen, böyle ceket giyen kadınlara bayılıyorum. Sahi mi? Peki birçok kimse bayılıyor söyleyeyim. Fakat o kadınların karşı tarafa bazı tartışma anlarında seslerinin yükselmesi ve bazen emir kipine varan konuşmalar yapması, ben şöyle konuşmalar duydum. Ben senin personelin değilim. Kim yapıyor bunu? Kadınlar demek mı? ki evet, patron kadınlar yani günümüzdeki. oluyor, evet. Yani ben senin İş yerinde personelin öyle değilim. ya, o Evet, frekanstan çıkamıyor. işe almak gibi dedi ya, hani ilk görüşmede işe alıyor sanki çocuğu. Yani hani görüşmeye gittin, Çok iyi işe bir alıyor örneğim var bu gibisin. konuyla ilgili. Business kadınların böyle bir problemi var. Personele Ya dur davranır bir konuşayım, gibi. konuk olan benim ya. Ama ben bir cümleyi tamamlayayım. herkes Tamam. gelemiyor. Sence daha sert bakıyor diyorlar. Ya Doğru mu? bir tane arkadaşım var, kaptan, gemi kaptanı, kadın. Gerçekten senin dediğin gibi konuşuyor. Evet. Orada hani böyle bir üst perdeden bir emir kipiyle Evet, konuşan vardır ya. evet. Kadın normal hayatında da böyle frekanstan çıkamamış. Yani tamam, okey, hadi ben bekliyorum falan. Yani hani iş yerindeki davranış Aynen. şekli gibi davrandığımızda da Arayacağım biraz mı? Bitti kaybediyoruz mi? gerçekten diye düşünüyorum. Peki, çok keyifli bir sohbetti. Harikaydı. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür tatlısınız. ediyoruz. Siz de öyle Sakın çok kavga etmeyin. tatlısınız. Müthiş bir ikilisiniz. İnşallah nazar değmesin bize diyoruz. Tamam. Bir dahakine nazarı konuşuyoruz sizinle, öyle miydi? Bir dahaki programda nazarı konuşmak üzere. Beyaz TV'deyiz. Beyaz TV'de olacağız. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Sevgili izleyenler, şimdi programımıza Tuğba Ateş'le devam ediyoruz. Tuğba Ateş bugün bize ne anlatacak? Botoks etkili cilt maskesini. Biliyorsunuz ki cildimiz çok değerli. Gençliğimizin ve güzelliğimizin sırrı cildimizle başlıyor. Bakalım bize neler anlatacak. Güzel bir gün. Neden? Çünkü Tuğba Ateş bugün bizlerle yine cilt bakımı hakkında tüyolar veriyor. Şimdi başlatıyoruz. Neyi mi başlatıyoruz? Güzel günler için, hafta sonunda hazır yaklaşıyor, botoks etkili maske yapıyoruz. Değil mi Tuğba? Evet Songül'cüm, bugün çok özel bir tarif vereceğiz. Tamam. Vermiş olduğumuz tarifte normalde maske olarak ilerliyoruz. Ama bugün dedik ki aynı zamanda güzel bir hafta sonu bakımı ve özel gün, mesela özel günlerinizde tercih edebileceğiniz hem peeling hem de maske olarak güzel bir bakım yapacağız. Hafta sonu eğlenmeye gidecek olanlar, buluşmalara gidecek olanlar, değil mi? Evet. Bu maskeyle hazırlanabilir. Kesinlikle, ama önce ne yapıyoruz? Cildimizi ölü deriden arındırıyoruz. Cildimizi ne yapıyoruz? Komedonlarımızdan ne yapıyorduk? Cildimizin hava almasını sağlıyorduk. Yani bugün kombine bir bakım yapacağız. Tamam. Önce peeling hazırlayacağız. Daha sonrasında botoks etkili maskemizi hazırlayacağız. Yani botoks etkili maskemiz iki aşamadan oluşuyor anladığım kadarıyla. Önce cildi arındıracağız, peeling yapacağız. evet. Sonra botoks etkisi Evet, olan çünkü maskeye maskemizin geçeceğiz. etkisini arttırabilmek için cildimizi o keratin tabakanın, yani o komedonların ciltte olmaması gerekiyor. Çünkü bu botoks etkili maske aslında ciltte komedonları da yok ediyor. Ama biz şöyle bir cildi süpürürsek, bir şöyle peelingle böyle bir süpürme etkisi yaparsak maskenin etkisini daha çok alacağız. Sevgili izleyenler, bu arada biliyorsunuz ki son zamanlarda konu mankenimizi erkek seçiyoruz. Neden? Çok konuşuyoruz bunu. Estetik ve güzellikte erkekler artık kadınlarla neredeyse aynı hızla yarışıyorlar diyelim, güzelleşmek için, yakışıklılaşmak için. Bugün Taylan bizlerle. Taylan bizim konu mankenimiz. Evet. Şimdi Maskemize başlayalım. peelingimiz için hazırlığa başlayalım. Bir kaşık mısır nişastası alacağız. Mısır nişastası bir kaşık. Evet. Bir tatlı kaşığı. Evet. Peki. Bir kaşık yoğurt. Yoğurdu öğrenmiştik. Yoğurt Cildin neydi? nem dengesini nem dengemizi verecekti. sağladığı için maskemize karıştırıyoruz. Ben tam tamamlayamadım şöyle. Tamam. Şimdi bunu krem kıvamlı şu şekilde, zaten bak direkt Karıştıralım. Kremsi bir böyle hal alsın. peeling oldu, gördün mü? Hemen oldu. Aynen öyle.
Demek ki peelingde sadece kahve kullanmıyoruz. Mısır unu da kullanabiliyoruz. Değil mi? Bu da cilt rengini açar. Hem de nem verir. Yıkadığında böyle yumuşacık bir cildi olacaktır. Taylan'ın cildi için de gerçekten gerekli gibi gözüküyor. Evet, erkeklerin cilt yapısı daha bayanlara göre yağlı olduğu için, Erkekler daha mı yağlıdır kadınlardan hakikaten? yani onlara kuru cilt olarak bayanları oranla daha azdır. Erkeklerin cilt yapısı daha kalın olduğu için daha yağlı. Evet, şimdi sürüyoruz. Evet, hadi bakalım maskemizi yapalım. Taylan hazır mısın? Taylan, bu arada saçlar da dökülmüş, bir ara Şimdi biz saç bunu, dökülmesini konuşalım Taylan, seninle. evdesin ve sen banyodasın, duştan çıktın, cildini temizledin. Şu an peeling yapacaksın. Aynanın karşısına geçiyorsun, elini spatula görevinde alıyorsun. 4 parmağını ve şu şekilde çok rahatlatır, biliyor musunuz? Hafif ovarak yani peeling yapıyoruz çünkü. Evet. Hissediyor musun? Bu şekilde yüzüne masaj yaparak göz altı, göz kapağı dahil uygulayabiliriz bunu. Her yerimize bu şekilde uyguluyoruz. Ne kadar pratik değil mi? Kozmetiklere onca para harcamamıza gerek yok. Evde çok basit tariflerle güzelleşebiliriz. Peeling, işte pütürlü, mısır unu, bazen de kahveyi yoğurtla birlikte karıştırdığımızda çok güzel bir kozmetik elde edebiliyoruz. Songül'cüm, bunu vücuda da uygulayabiliriz. Yine sırtımıza, Evet, vücudumuza, özellikle değil kuru mi? ciltler bunu kesinlikle uygulayabilir. Yani banyoya Hassas ciltler uygulayabilir. götürebiliriz duşa Kesinlikle. yanımızda. Şu an ne hissediyorsun? Cilde bir karıncalama, böyle bir kan dolaşımı hızlandığını hissediyorsun, değil mi? Pembeleşecek cildimizde. Böyle bir Bebek cilt. masaj gibi ısarttın falan. Bunları hissediyor musun? Dolaşım artınca tabii ayrı bir canlanma da gelecek. Evet, şimdi cildimizi durulayacağız. Peelingimizi yaptık. Kaç dakika beklememiz gerekli? Peelingi uyguladıktan sonra kan dolaşımını hızlandırmak adına ciltte zaten masaj yapıyoruz. Zaten oradaki cilt o yoğurdu da o mısır nişastasını, oradaki yoğunu hissettiğimiz için durulama 1 dakikada sonra falan durulamamız gerekiyor. Aslında temizleyici gibi kullandık, Evet, değil mi bunu? aynen öyle. Ve her cildin uygulanabileceği ve özellikle şunu söylemek istiyorum. Gözaltı ve göz kapağı dahil uygulayabildik. Boyun ve vücut da Evet. demiştin sanki. Boyun, vücuda da dahil bunu kullanabiliriz. Çünkü vücutta kuruma etkisi yapmıyor. Vücutta sadece ölü deriyi alıyor. Ve yoğurttan dolayı da mesela hem ciltteki nem etkisini arttırıyor. Mısır nişastası da özellikle gözaltıdaki ton farklılıklarında çok iyi geliyor. Öyle mi? Bir de artı öyle bir etkisi Evet. var yani. Peki biz bunu her gün uygulayamayız herhalde. Tabii ki. Yani bunlar Peeling özel olduğu peelinglerde içerisinde çünkü granül etki olduğu için, çünkü bunu şöyle bahsedelim. Daha önceki yayınlarımızda da konuşmuştuk bunu sonra. Bir camın üzerinde mesela kumlar düşün. Her gün bu kumu bu şekilde ona sürdüğünüz için orayı çizersiniz. Yani burada eğer ki onun gitmesi gereken bir tabaka oluşması lazım. Yani o ciltteki bir keratin tabakası oluşması. Biz bunu bu yüzden yapmamız lazım. Yani her gün yapamayız. Bunu hangi sıklıkla yapmamız gerekiyor? Haftada bir defa uygulayabiliriz. Yani peeling bir kazıma işlemi gibi. Evet. Dolayısıyla bunu çok abartmayın diyorsun. Kesinlikle. Taylan'ı temizliğe yollayalım. Hemen botoks etkili kısma geçelim bence. Evet. Hadi bakalım. Şimdi Taylan'ı yıkamaya gönderdik. Taylan gelene kadar bize söyleyeceklerim var diye düşünüyorum bu maskeyle ilgili. Şimdi Taylan geldikten sonra biz şu an özel maskemizi hazırlamaya başlayalım. Şu soru gerçekten çok önemli. Bazı maskeler işlem uygulandıktan sonra 8 saat su değmemesi gerekiyor. Mesela bazı daha derinlemesi agresif işlemlerde ise 3 gün su değmemesi gerekiyor. Yani çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ama şu anki vereceğimiz tarifte botoks etkili maske ve özel günlerimizde tercih edeceğimiz dediğimiz maskede 1 saat sonra siz istediğiniz makyajı yapabilirsiniz. Yine not geçelim. Hangi Bu çok ciltler önemli bir uygulayamaz? ayrıntı. Hassas ciltler, bunu özellikle söyleyelim. Onun dışındaki tüm ciltler uygulayabilir. Yani 1 saat sonra cildine makyajını da yapıp zaten o gerginliği hissedecek, o parlaklığı hissedecek ve makyajını yapıp çok pırıl pırıl bir ciltle gideceği ortama katılabilir.
Sevgili izleyenler, duydunuz değil mi? Ne kadar bize uygun ucuz tariflerle karşılaşıyoruz burada. Tuğba Ateş botoks etkili maskesini reklamlardan sonra anlatacak bize. Hiçbir yere kaybolmayın. Reklamlar bitti. Hepiniz yerlerinizi aldınız mı? Hadi bakalım, Tuğba Ateş botoks etkili maskesine başlıyor. Evet, şimdi bu botoks etkili maskemizin malzemeleri nelerdir? En büyük etkeni yumurta akı. Zaten şöyle birçok seyircilerimiz de biliyordur ki yumurta akının, yani uygulayanlar, ciltte gerginlik etkisi yaptığını ve ciltte cilt lifini güçlendirdiğini, bir Pürüzleri kaşık aldığını. evet. Değil mi? Ben bilirim Aynen. yumurta maskesini. Ben botoks etkili diye yapmıyordum, biliyor musun? Çok severim yumurta akı maskesini. Meğer botoks etkiliymiş. Demek Kesinlikle. ondan bana bir En değişiklik. güzel tarafı mesela komedonları olan kişiler, mesela T bölgesinde falan yağlanma olan kişilerde, bunu özellikle söylemek istiyorum. Peçeteyi böyle ikiye bölüp bu maske uyguladıktan sonra o bölgelere peçete konduğunda maske kuruyup böyle bir gerginleşme olacak ya. Ondan sonra bunu çıkarda tüm komedonların ciltte olmadığını göreceksiniz. Marketlerdeki burun maskeleri yani. Evet, bu Kendini yap daha evde. doğalı. Aynen, Evet. hiçbir şekilde bir şey olmayan. Şimdi bir kaşık limon koyuyoruz içerisine. Bir kaşık süt. Süt. Evet. Süt ne yapacak? Bu da yine aynı şekilde. Limonu öğrendik artık. Temizlik. Ve bal koyuyoruz. Balı neden koyuyoruz? Ciltte bal lekeli olan bölgelerde leke açar ve ciltteki ton farklılığını giderir. Bir kaşık da bal koyuyoruz. Yani hazır yapmışken lekeler de açılsın. Evet. Pembeleşmişsin hakikaten. Maskemiz hazırlanıyor. Hazır mısın Taylan? Şimdi cildin pırıl pırıl, böyle gergin bir cilt olacak. Böyle çekilecek. Her yerin böyle çekilen Gelecek, bir, kuruyacak, evet. değil mi? Kaç dakika bekletmeyi düşünüyorsun? Bunu 10 dakika bekleteceğiz. Ondan sonra suyla yıkama Evet. yine. Ve pırıl pırılsın. Gerildin Sonrasında işte. ne yapacak? Ondan sonra Taylan evinde kullanmış olduğu bir nemlendiricisi vardır. Cildimizi nemlendiricimizle ne yapacağız? Nemlendireceğiz. Nemlendireceğiz. Cildimize uygun nemlendirici kullanmayı hiç ihmal etmiyoruz Taylan. Bundan Evet. sonra başlıyorsun. Evet, yumurta maskemizi ya da botoks etkili maskemizi, aslında bu bir karışım, yumurta akı maskemiz de diyebiliriz. Limon, bal ve süt karışımlı maskemizi uyguluyoruz. Bunu da yine aynı şekilde Songül, haftada bir defa cilde uygulanabilir. Herhangi hiçbir şekilde bir yan etkisi yoktur. Hassas ciltler bunu uygulayacaksa içerisine limon suyu koymasın. Bal, süt ve yumurta olarak uygulayabilir. Yumurta akı koyması. Hayır, limon. Limon koyması. Aha. Tabii asidik, evet. Hassas ciltler için. Yoğun komedonları olan kişilerde aslında peçeteyi, mesela keşke onu gösterseydik. Buraya peçete, ama evde uygulayan seyircilerimiz bence onu yapmalı. Yani Şimdi bu göstereceğim ben maskenin size. üzerine peçeteyi yapıştırabiliriz. Sonra Evet, çek diyorsun. peçeteyi ikiye böleceğiz. Siyah noktamız olan yerlere parça parça peçete koyacağız. Taylan, şu an böyle gerilmeleri hissediyorsundur. Yumurta akı kurudukça evet, cilt geriliyor. Ben bir kat sürdüm. Şu an bir kat daha geçiyorum. Çünkü böyle biraz sıvı bir maske. Bu sakallı erkekler cilt bakımı sırasında sakallarının üzerine uygulayamayacağız tabii ki, değil mi? Mesela o tür Erkekler cilt bakımlarda- bakımına gelirken sakallarını kestirsin mi? Kesinlikle. Kesinlikle Evet. Ama kestirmeli. sadece buralar o zaman fayda görüyor. Şu an ne hissediyorsun? Biraz gerilme var. Gerimeleri hissediyorsun değil mi? Bak biz de buralarda görüyoruz. Şu an yukarı doğru. Suyu. Evet. Gerilmeler başladı. Şimdi biraz bekleyeceğiz.
Kurumaya başladıkça çok hareket etmemesi gerekiyor. Çünkü mimik hareketleri olmaması lazım. Zaten gelecek yukarıya doğru şu an bu cilt gerilecek. Ondan sonra ama sürekli konuşursa, sürekli böyle mimik hareketleri yaparsa ciltte çatlama olur. O yüzden belli bir süre sonra konuşmaması gerekiyor. Deminki söylediğim şeyi tekrarlayayım. Mesela örnek vereyim, Taylan'ın burun bölgesinde var. Peçete. Elimizde bir tane normal evde kullandığımız havlu peçete var ya. Havlu peçeteyi burada ıslatıyoruz. Bunu ıslatıp burnu o bölgeye koyuyoruz. Bir bölümü alıyoruz, o bölgeye koyuyoruz. Nerede var? T bölgemizde Siyah var. noktalı kısımlara diyelim, Evet. değil mi? Alın bölgemizde var. Alın bölgemizi ıslatıyoruz. Maskemizi o bölgeye koyuyoruz ve o bölgede kuruyor. Maskemizi yıkarken onu çıkarıyoruz. Ne yapıyor? O bölgedeki komedonlarımız da gidiyor. Aynı bu hareketlerdeki burun bantları Aynen öyle. söylediğiniz gibi. Ve gerçekten çok pırıl pırıl bir cilde sahip oluyoruz. Peki maskemiz beklerken ben aslında bir şey sormak istiyorum. Bu konuya sanki hiç girmiyoruz ve aklıma geldi. Tonik kullanma hakkında ne düşünüyorsun? Tonik kullanmalı mıyız? Kesinlikle kullanmalıyız. Hatta şimdi ekran başındaki seyircilerimiz yapıyorlardır. Doğal tonik olarak ne kullanabiliriz diyorlar mesela. Evet. Doğal tonik olarak maden suyu kullanabiliriz. Yani maden Gül suyunu suyu, pamuğumuza orijinal. koyup Evet, aynen. Hatta elimize alıp yıkayabiliriz. temiz bir cilde diye. Kesinlikle gül suyu kullanabiliriz. Hatta bu maskenin üzerine kesinlikle yapabiliriz. Hazır cilt tertemiz değil mi gül Evet. suyu? Yani pamuğumuza gül suyu, pamuğumuza maden suyuyla cildimizi tonik şeklinde temizleyebiliriz. Kesinlikle, aynen. Ya, ben maden suyunu tonik olarak gerçekten çok seviyorum. Hem cildi gerçekten arındırıyor ve doğal olarak da cilde aslında istediği mineralleri veriyor. Çünkü bu cilt vitamin istiyor. Şimdi biz bu cildi her seferinde biz cildi arındırıyoruz aslında. Ama sonrasında bu cilt bizden beklentisi var. Bu beklentiyi asıl ondan sonra vermek zorundayız. Ondan sonra bu cildin mesela bazı ciltler, mesela Taylan'ın cildi yağlı bir cilt olduğu için bu cildi desteklemesi gerekiyor. Çünkü biz bir nevi bazı yaptığı işlemlerde, çünkü erkek de olduğu için cilt kalın bir deriye sahip. O yüzden bu cilt kurutacağız. Çünkü kuruyor, ne olursa olsun bazı yaptığı bakımlarla kuruyor. Bu cilde ne dedik? Yoğun nem vermesi gerekiyor. Ama benim cildim, mesela benim cildim kesinlikle yoğun, mesela benim normalde çillerim var ama ben çok ben sevmiyorum. O yüzden ve Gaziantep'te yaşıyorum. Kuru bir şehirde yaşıyorum. Kuru bir şehirde yaşadığım için mıknatıs gibi lekeyi çekiyorum. Ben o lekeyi istemediğim için sürekli antioksidanlı ürün kullanıyorum. Yani sürekli C vitamini kullanmak zorunda kalıyorum. Sabah kalkıyorum, elimi yüzümü çok güzel bir şekilde arındırıyorum. Yüzüme uygun C vitamini temizleyicimle temizliyorum. Daha sonra güneş koruyucumun altına C lipolik serum, yani antioksidanlı serum kullanıyorum ki kuru bir şehirde o koruyucu bariyerimi oluşturuyorum ki leke oluşmasın diye. Ve kesinlikle yaz kış güneş koruyucumu kullanıyorum. Peki demek ki bulunduğumuz yere göre, yani hani iklime göre, havasına göre, suyuna göre biz de nemlendiricilerimizi ona göre kullanmalıyız değil mi kozmetiklerimizi? Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Peki. Çok teşekkür ediyorum Tuğba bugünkü bilgiler için. Haftaya neler hazırlayacaksın çok merak Sürpriz ediyoruz. olsun. Peki, çok teşekkürler. Sevgili izleyenler, bir perşembe sabahı daha sizlerleydik. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın, güzel kalın. Hoşça kalın.